Merhaba canlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından bizleri izleyen tüm değerli takipçilerime sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Aramıza bugün ilk kez katılan herkese de ayrıca hoş geldiniz diyorum. Dilerim ki bu fal almanız gereken mesajları size en doğru zamanda ulaştırsın. Şimdi unutmayın, fincanda gördüğümüz semboller herkes için farklı anlam taşıyor. Siz kalbinize dokunan ve enerjinizle uyumlu olan mesajları almayı seçin arkadaşlar. Yani eğer kanalıma ilk kez geldiyseniz arkadaşlarım, abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yaparak enerjinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi hep birlikte fincanımızın bize neler anlattığına bakalım. Hayırlısı ve güzellikleriyle falımız başlasın diyorum. Evet, laf. Öncelikli olarak etrafa sıçrayan laflar var. Fincan bayağı aydınlık arkadaşlar. Gayet de güzel gözüküyor. Şimdi şöyle bir bakmak istiyorum. Evet. Şimdi dip kısmıyla başlamak istiyorum. Sanki bana bir dolunay andırdı. Dikkat ederseniz çepeçevre belirgin bir telve açıklığı bulunuyor. Buna rağmen telveler etrafa dağılmış durumda. Bu görüntü üzerinizde bir süredir etkisini hissettiren konuların yavaş yavaş çözülmeye başladığını ve enerjinin hareketliliğini gösteriyor. Beklemede kalan gelişmelerin zamanla netleşeceğine, dağınık gibi görünen olayların ise bir düzen içinde yerine oturacağını işaret ediyor. Şimdi bu dolunay görüntüsü ise tamamlanma, farkındalık ve önemli haberlerin yaklaşması anlamında arkadaşlar. Şimdi sanki burada bir gramofon var. İlk dikkatimi çeken o oldu zaten. Geçmişten gelen bir haberin, eski bir dostun ya da uzun zamandır beklediğiniz bir konuşmanın yeniden gündeme geleceğini simgeliyor. Şimdi hemen üzerinde ise çalkalanmış gibi görünen bir kadeh görüyorum ben. Bu da duyguların yoğunlaşacağını, sevindirici bir kutlama ya da önemli bir buluşmanın yaşanabileceğini gösteriyor. Ancak kadehin çalkalanmış görüntüsü küçük bir heyecan veya kısa süreli bir kararsızlığın ardından her şeyin tatlıya bağlanacağına işaret arkadaşlar. Şimdi doğal ve çok da akıcı geldi bana. Şimdi hemen yanında bir Ü ve S harfi benim dikkatimi çekti arkadaşlar. Kişinin adının, soyadının ya da önemli bir yerin baş harfi ya da hemen üzerinde ise sanki bir H harfi belirmiş, bakın burada. Yani şöyle yaptığımda bir T. Yani harflerimiz belirleşmiş. Kiminize göre H, kiminize göre T harfleri daha anlamlı olur. Aynı zamanda bu şeklin bir ucu da ok gibi, bakın şurası. Görüyor musunuz H'nin? Ok gibi yukarı gösteriyor. Özellikle gramofon ve kadehin bulunduğu noktadan yukarı doğru uzanan bir ok. Beklenen bir haberin yükselişe geçeceğini, önünüzde yeni bir kapının açılacağını ve güzel bir gelişmenin hız kazanacağını işaret ediyor. Eğer bu harfler sizin hayatınızdaki biriyle örtüşüyorsa o kişiden gelecek bir haber ya da önemli bir görüşme yakın zamanda arkadaşlar gündeminize gelebilir. Şimdi fincanın dibinde küçük bir kalabalık var şurada. Telvelerin dağılımı oldukça birden fazla kişiyi ve hareketli bir ortamı
işaret ediyor. Ancak bu kalabalığın içinde çok belirgin bir erkek figürü dikkatimi çekti. Elinde tuttuğu şekil sanki bir bıçağı andırıyor. Bakın şurada. Karşısında yani bıçağın ucunda sanki bir kalp sembolüne doğru uzanmış gibi görünüyor. Bu görüntü doğrudan kötü bir olay olarak yorumlamayacağım. Daha çok kırgınlık, hayal kırıklığı, incitici sözler ya da duygusal bir yüzleşmeye işaret ediyor. Şimdi bu figür kalbi kırılmış ya da farkında olmadan bir başkasını kırmış bir erkeği temsil ediyor arkadaşlar. Eğer aranızda küslük, yanlış anlaşılma veya çözülmemiş bir mesele varsa bu konu yakında yeniden gündeme gelebilir diyorum. Ve konuşularak netlik kazanabilir arkadaşlar. Bakın elindekini sanki bıçağı kalbe saplıyor gibi, görüyor musunuz? Bakın kafası, kolu, elinde sanki bir bıçak var bu kişinin. Şimdi bu sol tarafında bir V harfi belirmiş arkadaşlar. Bu harf bir kişinin, dediğim gibi, adının, soyadının baş harfi olabilir. Sizin için anlam taşıyan bir yeri de temsil ediyor olabilir bu harfler arkadaşlar. Kendinize göre alın. Şimdi figürün diğer eliyle birleşmiş iki kalbi işaret ediyor. Görüyor musunuz? Bakın burada birleşmiş iki tane kalp var arkadaşlar. Bu görüntü iki insan arasında güçlü bağı, yeniden bir araya gelmeyi, barışmayı ya da ortak duyguların ön plana çıkacağını simgeliyor. Şimdi kalplerin birleşmiş olması kopmayan bir bağın hala varlığını koruduğunu gösteriyor. Şimdi hemen yanında ise bakın burada bir göz şekli almış ve ağlıyor gibi sanki bu göz, ya da gözyaşı var. Yani uzun zamandır içinde biriktirilen hislerin dışa vuracağına işaret. Aynı zamanda nazara karşı da dikkatli olunması gerektiğini söyleyen bir semboldür göz. Şimdi özellikle duygusal konularınızla ilgili her şeyi herkesle paylaşmamaya özen göstermenizde fayda var. Çünkü arkadaşlar, yani şuradaki olayla ilgili söylüyorum. Özellikle duygusal konularınızı arkadaşlar kimseyle paylaşmanızı tavsiye etmiyorum. Şurada hemen bir yol görüyorum ben. Açık, aydınlık. Önünüzdeki engellerin kalkacağına, beklediğiniz bir işin ya da gelişmenin rahatlıkla ilerleyeceğini işaret ediyor. Yolun hemen yanında ise küçük, bakın şurada uçmakta olan bir kuş var. Başında tüyleri oldukça dikkat çekici. Bakın şurada başında. Bu kuş sevindirici bir haberin, güzel bir mesajın ya da beklediğiniz bir telefonun yaklaştığını anlatıyor bize. Ancak bu kuşun önünde daha büyük bir kuş görüyorum arkadaşlar. Bakın bu bir leylek gibi düşünün yani. Şöyle. Yani daha çok falda genellikle yol, taşınma, uzaklardan gelecek haber ve hayırlı başlangıçlarla ilişkilendiriyorum ben. Üstelik bu leyleğin üzerinde bir kişi de var arkadaşlar. Özellikle fincanın ağız kısmına doğru bakın, şurada bir kişi de var. Üzerinde yolculuk ediyor sanki. Şimdi ağız kısmında görünmesi bu gelişmenin çok uzak bir zamanda değil, yakın bir süreçte yaşanacağına işaret ediyor. Uzakta yaşanan birinden gelecek haber, önemli bir ziyaret ya da yolculuk planı gündeminizde olabilir. Çok güzel bir kısmetin hareket halinde size doğru yaklaştığını gösteren bir sembol arkadaşlar bu aynı zamanda. Yine kalabalıklar var ama arkadaşlar silik kalabalıklar, yani böyle çok gündemde olacak bir şeyler değil. Bakın bu iki kalbin üzerinde yine bir V harfi ve bir T harfi var, görüyor musunuz? Yani silik ama bu V ve T harfi. V harfi çok rövajda bu falda arkadaşlar.
Yani siz kendinize göre alın ama bu V ve T'yi. Yani sületler biraz silik arkadaşlar. Bakın hemen başının üstünde bir de N harfi var. Burada küçük bir V harfi var. Yani silik çıkmış arkadaşlar. Bakın gözler burada da var. Yani özel hayatınızla ilgili ne varsa arkadaşlar kesinlikle kimseye anlatmıyorsunuz. Bakın bu gramofonun altında bir köpek görüyor musunuz? Kuyruğu da burada. Bu beyaz bir köpek. Yani bembeyaz bir köpek var burada. Gramofonun hemen altında başını bir yere sokmuş. Oradan sanki bir şey hissetti ya da bir şey arıyor gibi duruyor buradan. Yani hani koklarlar ya böyle bir şeyler şey yaparlar. Şimdi sadakat ve güveni ve iyi niyeti dostu temsil eder bu figür. Size karşı samimi olan bir kişinin bir konuyu araştırmasına, sizinle ilgili güzel bir haber getireceğini ya da size destek olmak için harekete geçeceğini işaret. Başını bir yere uzatmış olması ise gizli kalmış bir konunun ortaya çıkacağını, yani diyorum ya hani bir şey var orada. Sezgilerinizin güçleneceğini, fark etmediğiniz bir gerçeğin yakında açığa çıkacağını gösteriyor. Şimdi gramofonun hemen altında olmuş olması geçmişten gelen bir haberin veya eski bir konunun yeniden gündeme gelerek netlik kazanacağına işaret arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Evet, şimdi tabağımıza gelelim. Bakalım tabağımızda neler çıkacak bu arada. Evet, tabağımızda bakın bu bir papağan ve köpek burada da çıktı arkadaşlar. Bakın köpeğin üstünde bir papağan bu. Bakın papağanın tüyleri ve gagası. Bu da bir köpek arkadaşlar. Ayakta duran, hane içinde yalnız bu. Şimdi şöyle yorumlayayım ben bunu. Hanenin içinde çünkü. Tüyleri ve gagası oldukça belirgin bir papağan. Fal dilinde papağan haberleri, konuşmaları ve duyacağınız sözleri temsil ediyor. Şimdi yakın zamanda birinden önemli bir mesaj alabilir ya da uzun zamandır beklenen bir konuşmaya şahit olabilirsiniz. Hemen yanında ise ayakta duran köpek. Hanenin içinde tek başına duruyor. Yani köpek figürü sadakati, dostluğu ve güvenilir bir kişiyi simgeliyor. Şimdi hanenin içinde görünmesi ise aileden ya da yakın çevreden bir kişinin size destek olacağını anlatıyor. Şimdi köpeğin üstünde papağan bir arada çıkması, konuşmaların ve haberlerin güven duyduğunuz bir kişi aracılığıyla size ulaşacağını, samimi bir dosttan gelecek sözlerin veya bilgilerin önem taşıyacağını işaret arkadaşlar. Şimdi burada uzanan incecik bir yılan görüyoruz arkadaşlar. Bu hanenin dışında incecik, bakın böyle boylu boyunca uzanmış bir yılan bu. Gitgide kuyruğu da sivrileşiyor. Bu da hanenin dış kısmında olduğu için doğrudan evin içini etkileyen bir durumdan ziyade dış çevreden gelebilecek bir enerji işaret. Kıskançlık, dedikodu, gizli niyetler ya da
temkinli olunması gereken bir kişi simgeliyor. Ancak bu figürün hanenin dışında yer alıyor olması olumsuz enerjinin sizden uzak olduğunu ve doğru adımlar attığınız sürece size zarar veremeyeceğini gösteriyor. Yine de çevrenizde herkese aynı ölçüde güvenmemeye, sırlarınızı yalnızca gerçekten güvendiğiniz kişilerle paylaşmaya dikkat edin arkadaşlar. Şimdi görünen o ki sezgileriniz bu süreçte size doğru yolu gösterecek. Öyle düşünüyorum ben. Şimdi burada 1, 2 ve 3 figür var. 3 kişi bunlar. Sanki bir ağaç kütüğünde, bakın bu da bir ağaç kütüğü. Ağaç kütüğünde sanki 3 kişi oturuyor. Ancak hemen tepelerinde bakın 2 kişi daha var. Kollarını yanlara açmış. 2 kişi bu. Hemen yanında bir kişi daha var. Bunlar sanki kollarını yana açmış. Tepeden bakıyorlar. Yani bir tepeden onları izliyorlar arkadaşlar. Şimdi bu bir araya gelecek 3 kişi aile içinde ya da dost çevresinde yapılacak önemli bir sohbet ve ortak bir konunun konuşulacağına işaret. Ancak hemen tepelerindeki kollarını iki yana açmış 2 kişi daha demiştik. Sanki yukarıdan aşağı doğru onları izliyor. Hemen yanlarında bir kişi daha seçiliyor. Bu figürler uzaktan takip eden, gelişmeleri gözlemleyen ya da alınacak kararlarda etkisi olacak kişileri simgeliyor. Şimdi görüntü bir konu hakkında birden fazla kişinin fikir alışverişi yapacağını, yani bazı kararların birlikte alınacağını ve dışarıdan gelecek görüşmelerinde etkili olacağını gösteriyor. Bir kalabalık ortamda yapılacak önemli bir konuşma ya da toplantı gündeme gelebilir. Sabırlı davranmanız ve söylenecek sözleri dikkatli dinlemeniz sizin için hayırlı olacak arkadaşlar. Şimdi bakın burada yine bir figür ama üstü bir insan, altı ise bir balığın kuyruğu ve hemen yanında da bir deniz atı belirmiş arkadaşlar. Bir deniz atı bu da. Şimdi adeta bir deniz insanı hissettirdi bana. Yani deniz kızı demiyorum bakın. Çünkü üstü daha çok bir bana deniz kızını çağrıştırmadı burada. Deniz insanı gibi. Güçlü sezgileri, duygusal derinliği ve görünmeyen gerçekleri yavaş yavaş ortaya çıkacağını temsil ediyor. Aynı zamanda hem aklınızla hem de kalbinizle hareket etmeniz gereken bir döneme girdiğinizi gösteriyor. Şimdi hemen yanında ise çok belirgin bir deniz atı figürü. Deniz atı kısmeti, bereketi, sabrı ve güzel gelişmeleri simgeliyor. Hayırlı bir semboldür. Özellikle emek verdiğiniz bir konuda beklediğiniz güzel sonuçların yavaş ama sağlam adımlarla size doğru geldiğini gösterir. Şimdi bu iki figürün yan yana çıkıyor olması ise sezgilerinizle sezgilerinize güvendiğiniz takdirde sizi mutlu edecek fırsatları daha kolay fark edeceğinize işaret arkadaşlar. Evet. Diğer figürler biraz dağınık, toplanmamış, dağınık gözüküyor. Küçük küçük dağınık telveler onlar arkadaşlar. Yani şimdilik falımızın sonuna geldik. İnşallah fincanımızda çıkan güzel semboller, güzel haberler ve hayırlı kısmetler en kısa zamanda hayatınıza yansısın diyorum. Unutmayın, fal sadece bir yorumdur. Siz kalbinize uyan, size iyi gelen mesajları almayı seçin.
Rabbim gönlünüzden geçen tüm hayırlı dilekleri kabul etsin. Yolunuz açık, kısmetinizi bol, hanenizi huzurla doldursun. Eğer falumu beğendiyseniz dediğim gibi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda gördüğünüz sembollerden size en çok uyanı benimle paylaşmayı unutmayın. Sizlerin yorumlarını okumayı çok seviyorum bu arada. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki fal yorumumda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle ve umutla kalın arkadaşlar.